Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda gene çok şık ama çok kolay bir yaz çantası çalışması yapmak istedim. Aynı papatya motifleriyle bundan önceki videoda rafi iplerle rengarenk bir çanta yapmıştım. Çanta görselde ne kadar anlaşıldı bilmiyorum ama görselinde, fotoğrafında gerçekten muazzam bir çanta oldu. Ben çok bayıldım. Hem dokulu hem büyük, rahat ve aynı zamanda da gerçek bir aksesuar gibi e, dümdüz çok sade bir elbiseyi alıp başka yerlere götüren bir çanta modeli oldu. Çok dokulu, hacimli olduğu için bu şekilde bir çantada daha değerlendirmek istedim bu motifi. Bir de çift katlı örünce çok harika oldu gerçekten. Ben bir parçasını ördüm. Daha önce bu motifliden önce de bu renkli motifliden önce de bir çanta yapmıştım. Büyük dikdörtgen. Gene aynı tarzda örüyorum bunu. Onun motifi biraz daha hafif bir motifti. Bu daha dolgulu, hacimli bir motif. Bu şekilde de değerlendirmek istedim. Hem de fikir vermesi açısından. Şimdi motifimiz şu. Bir önceki videoda bunu sıra sıra zaten anlattım. Şimdi tekrar anlatıp fazla uzatmayayım videoyu. Şöyle iki renk ip kullandım. Birbirine de çok yakıştılar. İki tane motifi de ördüm. Basit bir model olduğu için bu şekilde de anlaşılır. Şu iki parça, şöyle iki parça. Yanlardaki örgüyü şöyle sadece şurası 6 sıra yaptım. Tabi siz daha büyük isterseniz daha büyük örersiniz. Şu şekilde bu ortadaki yanlarda ördüğüm kadar aynı ölçüde ortaya da örüyorum. Şimdi onu hep birlikte yapalım. İpi çift kat olarak köşedeki 3 zincirin en yakınına bağlıyorum. Sonra hemen aynı yere bir sık iğne örüyorum. Sıra boyunca 23 adet sık iğne örüyorum. Yani buraya geldiğimde burada 23 sık iğne olması gerekiyor. Her ilmeğin üzerine bir sık iğne örüyoruz. Son sık iğneyi de gene başladığımız gibi 3 zincirin en yakınına bir tane örüyoruz ve 23 oluyor. Şöyle bakalım, sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23. Şimdi bir zincir dönüyoruz. Hemen ilmeğin en başından gene başlıyoruz. 23 adet eksiltmeden 6 sıra örüyoruz. Ortada 6 sıra, şu yanlarda, iki yanda 6 sıra ördükten sonra iki motif birbirine bittikten sonra dikiliyor. Dikişten sonra da bir çantanın üst kısmı bir de taban kısmını da örüyoruz. İpin bir katını uzun kestim dikmek için. Şimdi şu dikişi bir anlatayım. İki renk olduğu için normal diğer motifleri birleştirirken ki dikişi yaparsak şu aralarda bu ip hep gözükecekti. Bunu önlemek için şurada gördüğümüz şu kısa kısa olan ilmeğin tam arkasındaki bu iplere iğneyi batırarak dikiyoruz. En baştaki zincirin ilkine sıkılaştırdım ipi ve başladım dikmeye. Buradaki ilmek sayısıyla buradaki ilmek sayısı eşit. Her iki tarafta da 23 ilmek var. 3 zincirin ilk zincirine kadar, başladığımız yerden bitiş yerine kadar ilmek sayısı aynı. O yüzden tam karşılığına batarak dikmemiz gerekiyor. Şuradaki
şu zincir görünümün bize en yakın olan kanadına batırıyoruz iğneyi. Şöyle. Tam karşısına gelen ilmek zaten belli. Onun şu dibindeki, yani arkasındaki çizgi gibi gözüken, kesik kesik çizgi gibi gözüken iplere bağlıyoruz. Dikiyoruz yani. Bu şekilde. Sonra diğer ilmeğin arkasındaki ipe geliyoruz. Tam karşısındaki zincir görüntüye bağlıyoruz. Dikiyoruz. Tekrar bir yandaki ve karşıdaki ilmeğin tam arkasındaki ipe dikiyoruz. Hiçbir şekilde diğer ip gözükmüyor dikişte. Bu şekilde buna işte dikişte gizli dikiş falan diyorlar herhalde. Ne dediklerini tam bilmiyorum ama herhalde gizli dikiştir. Gene diğer tarafa geçiyorum. Arkadaki o şurada zaten görünüyordur umarım. Şuradaki şöyle kesik kesik ipleri. Sonra tekrar diğer ilmeğin arkasındaki ilmeğe ve dikişi bu şekilde bitiriyoruz. Son ilmeğe geldik. Dikiş bitti. Gayet muntazam. Bu şekilde tamamladık. Şimdi şu kısım çantanın ağız kısmı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra. Taban kısmına da 11 sıra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Taban kısmının yani taban kısmı değil, taban tarafındaki olan kenara 11 sıra yaptım. Ağız kısma da 10 sıra yaptım. Yani bir sıra daha fazla yapınca daha iyi durdu çantada. İsterseniz siz 12-13 sırada yapabilirsiniz. Daha derin istiyorsanız. Ölçülerini de hemen vereyim size. Yüksekliği, çantanın yüksekliği 33 santim. İsterseniz bunu 35'e kadar çıkarabilirsiniz. Hatta daha da fazla yapabilirsiniz. Yani ben plajda deniz çantası olarak kullanacağım derseniz daha da derin yapabilirsiniz. Şöyle onu da göstereyim. O da 49 santim. Çantanın ağız kısmından yani 10 sıradan başlayalım örmeye. Şöyle öreceğiz. Bu sık iğnelerin tamamı 65 adet olacak. 6 sıra ördüğümüz kenarlar ve ortadakiler de gene her bir sıraya bir sık iğne gelecek şekilde 6 tane sık iğne olacak. Sonra motiflerin üzerlerine her birine, sonra gene 6 tane gene motif üzerine, sonra gene 6 sık iğne ile bitiriyoruz. Tamamı 65
sık iğne olacak. Hem çantanın ağız kısmına hem alt kısmına aynı örgüyü örüyoruz. Ben bir sıra daha fazla ördüm alt kısmını. Siz isterseniz 2-3 sıra daha fazla örüp 33 santimden 35 santime çıkarabilirsiniz derinliği. Evet, şimdi hemen şurada yaptığımız örgünün aynısını hem çantanın ağzına hem alt kısmına 65 ilmek üzerinden örüyoruz. Ben çantanın bu iki tarafını da ördükten sonra bana biraz kısa geldi. 2 sıra fazlalaştırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Çantanın üst kısmı 10 sıraydı. 11'e çıkardım. Alt kısmı da şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra. Yani hem alt kısmı hem üst kısmı birer sıra ilave ettim. 2 sıra fazla örmüş oldum. Daha iyi oldu. Şöyle ölçüsünü de tekrar vereyim. ...34,5 santim. Şimdi daha iyi oldu. Hatta 35-36 santimin bile kaldırırdı. Daha iyi olurdu ama şu kısmı da aynı ölçüde ördüğüm için çok fazla büyütmedim. Burası da 10 santim eni, 117 santimde uzunluğu. Kenarlardan şu yükseklik, şurası taban işaretler aldım. Bunu çantanın her iki tarafına da bir sıra kısa olan tarafı üstte bırakarak işaretli olan yerlerden tutturacağım ki, ya da iğnelerle de yapabilirsiniz. Ben bağlayarak yapacağım, daha kolay oluyor. Şimdi bunu hazırlayayım ben. İşaret aldığım yerlerden birbirine tam köşelerden ekledim. Şu taban kısmı ve diğer kenar birbirine köşelerden bağladım. Diğer parçayı bağlamadan önce bu bağladığım tarafı dikmeye başlıyorum. Bunun dikişi bittikten sonra aynı işareti diğer taraf için de alıp diğer tarafı da aynı şekilde dikmeye başlayacağım. Dikeceğim ipi ilk ilmekte sıkı sıkı şurada 2 kere batarak sıkılaştırdım ve aralık bırakmadan büyük büyük dikişler değil, minik minik dikişler, mesafelerini çok kısa tutarak dikiyoruz ve derin dikmiyoruz. Kaba bir kenar olmasın diye çift kat ördüğüm için ipi de çift kat olarak düşünelim. Sadece çift kat olarak alalım ve karşı taraftan da aynı şekilde en fazla 2 ip alarak dikelim. Çok şöyle derinlere batmıyoruz. Hemen uçtaki şu 2 tane ipi alarak dikiş yapıyoruz ve mesafeyi hiç açmıyoruz. Hemen yanındaki ipleri alarak hem sıkı hem ince bir dikiş yapıyoruz ki kenarları kalınlaştırmayalım. Ne kadar derin batarsak kenarlar çok kalın olur ve güzel olmaz. O yüzden hemen dibine, gene hemen şu yanına, dibine dediğim yanına şöyle ince ince. Çift kat dememin sebebi de çift kat dikmiştik. İpliği o şekilde düşünüp çift kat alıyoruz şöyle. Derinlere batmadan ve arayı açmadan hemen yarım santim aralıklarla dikişi bitiriyoruz. Bu şekilde çantanın tamamını dikiyorum.
Evet, çantayı bitirdim. Yani ben yaptım diye demiyorum. Gerçekten muhteşem, çok güzel bir çanta oldu. Şöyle etrafını biraz şöyle göstereyim. Gerçi bunun fotoğraflarını çekeceğim. Videonun başında birkaç fotoğrafını koyacağım çantanın. Yandan görünüşü, tabanını filan fotoğrafını koyacağım. Şöyle içini de görüyorsunuz. Kocaman bir çanta oldu. Vitrinlerde, mağazalarda çok göremeyeceğiniz modeller bunlar. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu sapları zaten anlatmıştım. Videosu da var. Kendi başlı başına sadece sapı anlattığım video da var. Bundan önceki bir iki videoda da zaten baştan anlattım. Anımsattım nasıl örüldüğünü. O yüzden bu videoda da aynısını yapmak istemedim. Dikilişleri de vardı zaten bir önceki videoda. Basit bir çanta, basit bir model ama çok şık, çok tarz, çok havalı bir model gerçekten. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir de soracağınız sorular varsa hiç çekinmeyin. Biraz gecikmeli olsa da dönüyorum. Herkese ama herkese ne yazarsa yazsın yanıt vermeye çalışıyorum. Dediğim gibi aklınızda herhangi bir soru işareti olursa mutlaka yazın. Görüşmek üzere.